Merhaba dostlar. Bugün 4 Haziran 2023. Şimdi dün itibariyle kabine açıklandı biliyorsunuz. Mehmet Şimşek kabinenin başına geçti. Daha doğrusu kabine demeyelim, maliyenin başına geçti. Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Tabii bunun daha evvelden görev yaptığı için aşağı yukarı görüşlerini biliyoruz. Ve son attığı tweette de faizleri arttıracağına dair bir öngörü oluştu. Rasyonel hareket edilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu söyleyen bir tweetten bahsetmişti. Ve bu tweetten anlaşıldığı üzere arkadaşlar faizlerin artacağını öngörüyoruz. Yani önümüzdeki günlerde politika faizinin de arttırılacağını, bunun ne gibi artıları olacak öyle yapalım ya da bize bu dolarda ya da borsada bunun ne gibi artıları. Bir kere arkadaşlar borsada bir güven olayı olacak. Güven olayı olduğundan dolayı bir önümüzdeki dönemde ben açıkçası bir borsada küçük çaplı bir rally bekliyorum. Küçük çaplı bir rally olmasını bekliyorum. Yine dolarda da faizin arttırılmasından dolayı yine dolarda da hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yani işte faizler artacak, işte dolar düşer mi noktasında ben doların düşmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü nominal değeri, doların nominal değeri arkadaşlar şu anki mevcut piyasanın karşılığı olmadığından dolayı doların artması gerekiyor. Yani ithalat ve ihracat yapan firmalar ihraç edebilmesi için belirli ürünleri belirli bir fiyata çıkması gerekiyor. Yani onları kurtarması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yani taban asgari ücret ya da ücretler genel seviyesi atıyorum yani şöyle izah edeyim. Etin kilosu 350 lira iken doların 20 lirada olma ihtimali olmaz arkadaşlar. Yani et 350 liraysa asgari ücret 8.500 lira iken dolar 20 lira olmaz. Yani bunun belirli bir dengesi vardır arkadaşlar. Bu dengeye ulaşmak zorunda. Bu sebepten dolayı da zaten faizleri arttırsa ya da normalde faizleri arttırdığı zaman doların düşmesi lazım diye düşünüyoruz değil mi? Ama öyle olmayacak diye düşünüyorum ben. Yani bu benim kendi kişisel kanaatim tabii ki. Yatırım tavsiyesi içermemekte bunlar. Yine dolardaki artış trendinin devam edeceğini, zaten faizler kısa dönemde arkadaşlar uygulandığı zaman dolarda bir baskı oluştursa dahi yani uzun dönemde nominal değerini kazanabilmesi için doların da yine aynı ölçekte artması gerekiyor. Yani sizin TL'nizdeki değer kaybını dengelemesi gerekiyor. Faizden dolayı kaybettiğiniz değer kaybını dolarda da dengelemesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı önümüzdeki dönemde dövizde yine aynı şey arkadaşlar borsa için de geçerli. Yani nominal değerini koruyabilmesi için de borsanın da artması gerekiyor. Hani borsada işte sen faizleri arttıracaksın. Dolar artacak. Şirketin hisse değeri TL olarak düşecek mi yani? Bunun da artması gerekiyor. Bu sebepten dolayı önümüzdeki dönemde ilk etapta hızlı bir şekilde borsada önümüzdeki hafta bir hareketlenme olacağı kanaatindeyim. Yine dolarda da belki yine kontrollü yapabilirler. Çünkü bunu bir anda serbest bırakılabileceğine inanmıyorum ben. Ama önümüzde de şöyle bir kur korumalı mevduat hesabı diye bir risk var. Kur korumalı mevduat hesabı da bir yükümlülük getiriyor. Burada doğru dengenin bulunması lazım. Yani hangi noktada bu kur korumalı mevduattan çıkacaklar, nasıl çıkacaklar tam net değil. Bunun ortamının hazırlanması gerektiği kanaatindeyim ve bir süre daha yine kur korumalı mevduata devam edileceği ve insanların buradan vazgeçirilmek için çeşitli argümanlar, enstrümanlar sunulacağı kanaatindeyim diyorum. Ve yine işte Mehmet Şimşek'in bildiğimiz üzere sıkı mali politikalar uyguladığı bir aşikardır. Ücretler konusunda önümüzdeki dönemlerde geçtiğimiz dönemlere nazaran böyle yüksek miktarlarda zam yapılmayacağına yani gelmeyeceği kanaatindeyim. Ama bir 8-9 ay, 12 10 ay sonra bir yerel seçim var. Kargaşalı bir dönem olacak. Yani kestirmesi de çok zor bir süreç. Ama yine de ben ücretler seviyesinin çok arttırılmayacağı kanaatindeyim. Yine asgari ücretlinin erimesi gerekiyor. Yani şu an 400 dolar alıyor asgari ücretli. Asgari ücretli 400 dolar alırken arkadaşlar siz ihracat, ithalat olayınız gümler arkadaşlar. Bunun mecburen düşürülmesi gerekiyor. Üzülerek söylüyorum ki bu böyle. Biz çünkü yarı mamülü dışarıdan alıp işleyen bir ülke konumundayız. Yine bu önümüzdeki dönemde belki bu tam yaz sezonuna giriyoruz. Turizm gelirleri gelecek. Bu da biraz dolara baskılayıcı bir unsur olabilir. Ama kasamız da boş. Bunlar da tabii göz önüne aldığımız zaman. Bütün bu verileri bir analiz yaptığımız zaman
Ağır aksak bir şekilde doların çıkacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunlara kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ya SPK'nın kurallarını biliyorsunuz. Kendi kararlarınızı kendiniz almanız gerekiyor ya da bir yatırım danışmanı firması kullanmanız gerekiyor. Yine borsanın da önümüzdeki dönemde böyle bir rally yapacağı kanaatindeyim. Yine BNB'mizde de geri bir çekilmemiz var. Dediğim gibi bu dönemde bahsettiğim bu zikzaklar devam edecek ama orta vadede coin'in çıkacağı kanaatindeyim. Fed'in faiz arttırımının durduğu zaman bunlar da çıkacağı kanaatindeyim. Başka bir şey karşımıza gelmez arkadaşlar. Yine doğal gazda arkadaşlar 2.20'leri seviyesine kadar geriledi. Güzel geriliyor. Buradan 1, 2, 0, 2 onlara kadar geriledi. Şuralar biz dip olarak gördüğümüz noktalar 1.90'dan alırız dedik, alamadık. 2.10'dan bu sefer deneyebiliriz. Pardon. 2.10'dan bu denenebilir diye düşünüyorum. Ve gelelim buralardan tekrardan yukarı doğru bir ivmelenme yapacağı kanaatindeyim. Altına geliyorum arkadaşlar. Altında 1950 altını hep videomda aynısını söylüyorum. 2000 bandını geçemedi. Geçemeyecek gibi de gözüküyor. Çünkü altın için çok yüksek fiyatlar olduğu kanaatindeyim. Kendi adıma söylüyorum. Buralardan 1900-2000 bantları arasında bir miktar daha seyredeceği, önümüzdeki dönemdeki gelişmelere istinaden artık bir miktar ya 2200'lere kadar gidecek ya da 1800'lere 1700'lere kadar geri çekilme yaşanabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu petrolde de arkadaşlar o şurayı dövüyor demiştik. Buradan tekrardan yukarı aldı kendini, 67'lerden yukarı aldı. Değerlendirmedik. Değerlendirilebilir bir pozisyon muydu? Açıkçası değerlendirilebilir bir miktardı. Kaldıraçlı piyasada para kazandırabilir bir seviyedeydi. Değerlendirmedik. Kafamız başka yerlerdeydi belki o sebepten dolayı. Ama yine buralara gelirse arkadaşlar değerlendirilebilir bir seviye diyorum. Evet, petrole baktık. Endekste bakmıştık değil mi arkadaşlar? Dolar endeksi yine uzun süredir bahsettiğim 106-100 bandı arasında gidip geliyor. Bu seviyelerde şey yapacak e, gibi gözüküyor. Tekrardan bir borsayla ilgili hemen küçük bir bahsedelim dedik. Borsada bir yükseliş bekliyoruz. Arkadaşlar borsada Ee, BIST BIST 30'u açmışız. Ben de 6000'leri ne zaman gördük diyorum. BIST 100'e bakalım arkadaşlar. Şurada 5700'ler var. 5700'lerin üzerine atma olasılığı şu dakika itibariyle gözükmese de önümüzdeki dönem gelecek politikalarla beraber yine 5500 civarlarına belki çıkabilir. Bu çünkü önümüzdeki hafta bekliyorum, bir yükseliş bekliyorum. Gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hisse senetlerinden arkadaşlar Sasa biliyorsunuz bölündü. 50'lerden tekrardan güzel bir artış kaydetti. Ereğli de yine bu doların artışından nemalanıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu çimde yine arkadaşlar bu çimento tekrardan Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidara gelmesi sebebiyle bu inşaat sektörünün hızlanmasından dolayı bir can suyu alacağını ve önümüzdeki dönemde de artışları kaydedeceği kanaatindeyim. Yine Koçoğlu, Sahol biliyorsunuz bunların bazı sebeplerden dolayı çok çıkmadığını bahsetmiştik ama çok güçlü firmalar olduğundan dolayı e, pozisyonunu koruyor. Mehmet Şimşek'in gelmesi de bunlara ben artı bir değer katacağını yani daha önümüzdeki dönemde daha çok artacağı kanaatindeyim diyorum ve hisse dedik. Biliyorsunuz arkadaşlar ben size de bahsetmiştim Nasdaq'la ilgili. Uzun dönemdir yani bayağıdır bir süredir bu konuyla ilgili videolarımda ufak tefek bahsediyorum. Teknoloji hisselerinde arkadaşlar Interactive Brokers üzerinden ufak tefek işlemler yapıyorum kendi çapımda. E, Tesla, Nvidia biliyorsunuz çok güzel kazançlar elde etti. AMD yine biliyorsunuz bunlar hepsi işlemci. Bu da yazılım kaynaklı arkadaşlar ve işlemci kaynaklı. Yine bu da Broadcom'da arkadaşlar Apple'ın işlemcileriyle ilgili çalışma yapan bir firma. Bunlar bu dönemde çok güzel kazançlar sağladı ve kazançların da devam edeceği kanaatindeyim. Her ne kadar tavanda da olsalar yine de bir miktar daha gideceği kanaatindeyim. Ben daha bunun başlangıcında olduğunu düşünüyorum.
bir miktar daha bu trend devam edecek gibi geliyor açıkçası. Tabii şu Nvidia biraz daha riskli bir pozisyonda şu an. Bir miktar daha artışın devam edeceği kanaatindeyim. Bu Interactive Brokers'tan arkadaşlar diğer üye olabilirsiniz. Oradaki preferans linkinden değerlendirebilirsiniz. Ancak yine bu yurt dışına para göndermek istemeyen arkadaşlar ise yine Akbank'ın teknoloji hisseleri var. Benim şu anda da mevcut elimde ama çok şu dönemde %40'a yakın bir getiri elde etti. Ee, Akbank Yeni Teknolojiler Hisse Senedi diye bir fon var arkadaşlar. AFT diye geçiyor. Ben bu dönemde bir miktar da onlardan da aldım. Ondan da belli bir miktar kar elde ettik. Yine bu sürecin devam edeceği artı doların da artacağından dolayı arkadaşlar önümüzdeki dönemde de doların da artacağından dolayı yine bu teknoloji hisseleri de geri çekilse ya da sabit kalsa bile yine TL bazında artıda olacağı kanaatindeyim diyorum ve izleme listemizde atladığımız bir şey var mı? Altına hepsine baktık arkadaşlar. Kanalıma üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp beğenirseniz seviniriz. Yorum yaparsanız geri dönüş sağlamaya çalışırız. İyi günler dilerim.